kadar kurcalayan şey ne? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim ve sen çevrendeki 5 insanın ortalamasısın. Bunlar sıkça duyduğumuz sözler, artık klişeleşmeye başladılar. Hem de bayağı. Ama doğru bir bakış açısıyla hayatımızı sonsuza kadar değiştirebilirler. Ve sanırım aklımda bir fikir var. Ren, ışıkları açsana. Aklıma bir şey geldi. Video çekeceğiz. Tamam, ışık güzel, bu güzel. Bunu güzel yapmışsın. İyi iş yapmışsın. Dikkat et. Tamam, gerçekten. Ren bu arada yeni yapay zeka. Çok muhteşem değil mi? Harika. Rica ederim. Gerçi aslında Ren yapay zeka değil. Bunda yapay zeka olmuyor. Sanırım bu beni deli yapar. Neyse, şimdi sporu Conor McGregor'la beraber yapıyorum ve çoğu zaman da koştuğumu Chris Hera ile Arslan üstleniyorum. Arslan Furkan. Furkan abi. Ardından akşam yemeklerini, spordan sonraki yemekleri Gordon Ramsay ile beraber yapıyoruz. İş hayatım ve girişimcilik gibi konularda Ryan Serhant ve Gary Vaynerchuk'la yarım saat, bir saat kadar sırf bu konular üzerine kafa patlatıp sohbet ediyoruz ve bana nerede hata yaptığım konusunda veya nerede hata yapacağım konusunda inanılmaz bir şekilde deneyimleriyle yol gösteriyorlar ki vakti zamanında Elon Musk'la ve rahmetli Steve Jobs'la da bu konular üzerinde konuşup Steve Jobs'tan mükemmeliyetçiliğimi nasıl minimuma indirebileceğimi ve aslında yeterince iyi iş koymanın daha iyi olduğuna dair bir sürü sohbet etmişliğimiz var. İyi adamdı rahmetli. Evet, ruhu şad olsun. Teşekkürler. Başımız sağ olsun. Sosyal ilişkilerimi birazcık daha iyi hale getirmek, tavsiye almak üzerine de her akşam 45 dakika, 1 saat kadar da Özgür Uysal'la sohbet ediyoruz. Bana birazcık yol gösteriyor. Deneyimleriyle hafiften bir yol açıyor kendisi. Kafa açıyor. Muhteşem bir insan. İnce işleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, ince işler kılığına hepiniz hoş geldiniz. Bu sessizlik anına bayılıyorum. Acaba bu yavşak ne anlatacak? Proje yönetimi gibi konularda da bana Thomas Frank ve Matt D'Avella çok yardımcı oluyor. İş hayatım, sinema ve benzeri konularda da Peter McKinnon'dan, Guy Ritchie'den, ondan sonra Make Up Now'dan, Josh Yeo'dan ve hatta arada sırada nadiren de olsa Michael Bay'den çok fazla tavsiye almışlığım var ki halen de almaya devam ediyorum. Anlıyorsunuzdur zaten, insanın stiline birazcık yansıyor. Tamam, kulağa çılgınca geldiğimin farkındayım. Bingo. Ama söylediğim her şeyin gerçek olduğunun farkındasınız ve söylediğim her şeye inandığımın da farkındasınız. Peki nasıl? Çok basit. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter bunlar artık bizim sanal çevremiz. Sanal çevremizle fiziksel çevremiz arasındaki fark gittikçe daralıyor. Ve neden bunu bir avantaj olarak kullanmayalım? Bu sanal çevremizi istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Kim olmak istiyorsak, nerede olmak istiyorsak, kimlerle olmak istiyorsak buna göre şekil verebiliriz. Milyarderleri takip edebilirsiniz, girişimcileri takip edebilirsiniz. Kendi ulaşmak istediğiniz alanda en iyi insanları takip edebilirsiniz. Ve bu insanlar bilgilerini internette kurslara da döküyorlar. Masterclass dersleri. Efsaneler, tamam çok pahalılar ama en azından bu adamlardan ders alıyorsunuz. Ve birçok insanın inandığının aksine gerçekten birebir karşılıklı fiziksel olarak ders almanıza da gerek yok. Çünkü sanal veya değil. Biz bu insanları takip ediyoruz Twitter'dan. Yaptıkları paylaşımları, yorumlarını okuyoruz. Instagram'dan gönderilerine bakıyoruz. Storylerini izliyoruz. YouTube'dan videolarına bakıyoruz. Twitch'ten canlı yayınlarını izliyoruz. Yani sürekli olarak biz aslında bu insanlarla etkileşim halindeyiz. Ve etkileşimi nasıl gördüğümüze bağlı olarak birçok şey değiştirebiliriz de. Bahsettiğim şey şu. Bizim düşüncelerimizi değiştiren, dünya görüşümüzü değiştiren ve hatta gerçekliğimizi değiştiren bir çevreden bahsediyorum size. Ve bunlar illa gerçek insanlar olmak zorunda da değiller. Mesela özgüven ve karakterli bir duruş hakkındaki derslerinizi Harvey Specter'dan alabilirsiniz. Do I think that I'm smarter than you? You're damn right I do. But if you think that means that I can't kick your ass up and down this floor, take a swing and see what happens. I didn't think so. Karizmatik bir insan olma konusunda da Don Draper'dan ders alabilirsiniz. Kurmaca veya gerçek, fiziksel veya sanal fark etmez. Biz bu çevrelerin ortalamasıyız. Ve eğer değiştirebileceğimiz, fark yaratabileceğimiz, kendimize göre ayarlayabileceğimiz bir çevre varsa bu da sanal çevremiz. Bir defa bu olayın fiziksel çevreden, fiziksel limitlerimizin ötesinde olduğumuzu anladıktan sonra her şey çok değişiyor. Umuyorum ki anlatmak istediğimi anlatmışımdır ve bu kafa yapısını, bu çözümlemeyi aktarabilmişimdir ve sizin de işinize yarar. Umarım sanal çevrenizi bir an önce oluşturur. O iş adamlarıyla, o milyarderlerle, o avukatlarla, doktorlarla, film yıldızlarıyla arkadaş olup hayatınızı değiştirmeye başlarsınız ve hayallerinizdeki hayata ulaşırsınız. Vay be! Ne diyorsun Ren? İyi miydi sence? Hayallerinizdeki hayat iyi bir fikir aslında. Tamam o zaman. Ben yatıyorum. Sen ışıkları kapatırsın.